Merhaba. Karantina bugünlerde bomboş otururken düşündüm ki neden insanları Uncharted'ı neden sevdiğimi ve onların da neden bu oyunu oynaması gerektiğini anlatmayayım ki? Hadi başlayalım. Bir. Karakterler. Uncharted diğer oyunlardan ayıran en büyük özelliği sanıyorum ki karakterleridir. Baktığımızda hiç orijinal olmayan sıradan bu karakterler grup dinamiği içerisinde ve seslendirmenlerinin başarısıyla hızla sempatinizi ve sonrasında da kalbinizi kazanıyor. Grup dinamiği demişken grubumuz genelde kimlerden mi oluşuyor? Şeyi feda etti. İki tane beceriksiz hırsızın, bunak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. Yeter! Sondan başa ilerleyelim. İşi bitmiş gazetecimiz ve biricik aşkımız Elena. Ah Elena. Gözlerin, saçların ve vurduğunu indiren keskin nişancılığın, oyun tarihinin en donanımlı yan karakterlerinden sayabileceğimiz Elena, bildiğimiz kadarıyla 9'dan fazla dil bilen, ayırt etmeksizin her silah kullanabilen ve de müthiş bir atletizme sahip bir hanım ablamız. 4 oyun boyunca Nathan'ın yanında olan ve onu koruyan aşk meleği Elena, belki de bu ekipte oyun boyunca bize en aktif yardımda bulunan karakterdir. Bunak düzenbaz, kart zampara ve nakliyatçı Sally. Kendisi baba figürümüz ve her daim başımızı aslında başında kendi açtığı belalardan kurtaran koca yürekli bir abimiz. Kendisi tüm bu meselelerden fazlasıyla görmüş, geçirmiş ve deneyimlidir. Eli kolu uzun olduğu için çoğu seyahatimizi de o ayarlar. Özellikle 3. oyunda kendisine sempatiniz aşırı artacaktır. Gelelim en önemli karaktere, meşhur Nathan Drake. Onu burada bir iki kelimeyle harcamak istemem. O yüzden kendisine kısaca Indiana Jones, Peter Parker ve Han Solo'nun toplamıdır diyeceğim. Bu karanlık işleri küçük yaşta kaybettiği ailesinden kalan tek miras olan Drake hazinesini bulmak için henüz 15 yaşında Sally tarafından sokuldu. İyi ki de sokuldu. Hırsız lakabı olsa da kendisi en fazla Taylandlı bir hırsız maymun kadar kötü niyetli. 2. Bölüm dizaynı ve oynanış. Uncharted aşırı iyi bölümlere, sıkmayan bir oynayışa ve zorlayıcı bulmacalara, bitmeyen aksiyona sahip. Normalde zor olmayacak parkurlar ise Drake'in cenabetliğiyle birleştirdiğimizde adrenalini ve müthiş bir gerilimi size sunuyor. Oyun çizgisel bir yapıya sahip olduğundan asla yol kaybetmeme rahatlığı ile harika tasarlanmış bölümleri ve arka plandaki cıvıl cıvıl dünyayı zevkle izliyorsunuz. Oynanış genel olarak sade olsa da yaptığınız her hareketin Nathan tarafından uygulanış animasyonları sizi çok tatmin ettiği için sıkılmadan oynamaya devam ediyorsunuz. 3. Mistik hava. İlk 3 oyunda fazlasıyla bulunan bu mistik hava ciddiyetinizi ve oyuna olan inancınızı kıracak gibi hissettirse de durumların vehamiyeti ve kurtulmanın zorluğu sizi ciddiyetten koparmaktan çok içine daha da sokuyor oyunu. Tüm bu antik kentler ve efsanevi canavarlar hakkında öğrendiğiniz şeyleri yıllar sonra bile unutmanız imkansız. Eldorado, Shambhala, Kumların Atlantisi, bu bölgelerde gezmek, bu bölgeleri uzaktan izlemek sizi bir şeyler başardığınızı daha çok hissettiriyor. Canavarlara gelince, özellikle ilk oyundaki canavarlar hala bazı kabuslarımın başrolleri oluyor. 4. Bosslar ve boss savaşları. Sanırım bir oyunu iyi yapan en önemli şey karşılaştığınız düşmanın ne kadar ciddi olduğu ve sizi ne kadar zorladığıdır. Çoğumuz bunu inkar edemeyiz. Uncharted'ın kötüleri ise bu konuda zirveye oynarlar. Özellikle Lazarevich. Kendisinden ne kadar çok bahsetmek istesem de spoiler vermekten korktuğumdan sadece buraya bir monoloğunu koyacağım ve genel özelliklerinden azıcık bahsedeceğim. Sana göre ben bir canavarım. Ama benden hiçbir farkın yok Drake. Kaç adam öldürdün? Kaç kişi ha sadece bugün? İşte böyle evlat. Acımak yok, merhamet yok. Vur hadi! Kendisi Sırbistanlı bir savaş suçlusu komutan.
Ülkesi ve NATO tarafından terörist olarak ilan edilmiş durumda ve kırmızı bültenle ağlanmakta. Amacı sınırsız güç ile paralı askerlerinden kurduğu ordusuyla dünyayı ele geçirmek. Bakın, çok basit bir hikayesi olan bu adamı bile size sevdiren, özümseten ve farklıymış gibi hissettiren bu güzel oyunu sevmeyeyim de taş mı olayım? Boss savaşları her oyunun yaklaşık %5'lik bir kısmını kapsıyor. Müthiş bir zevk veriyor ve ince planlanmış boss savaşlarını bitirdiğinizde kazandığınızı biliyorsunuz. Ama sonunda Tersine biraz. İçimde bir şey hissetmeye başladım sanki. Boşluk diye. Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun sonunda hep içinde aynı istek alıyorsun. Bazen neyi bırakıp neyle devam edeceğine karar vermen gerekiyor. bonus, seslendirmeler. Açıkçası videonun sonuna gelirken bunlardan bahsetmesem biraz utanırdım. Başta Okan Yalabı'nın müthiş performansı olmak üzere Egai'den ve Ceyda Cüveci'nin müthiş seslendirmesiyle oyundan aldığınız zevk 10 kat daha artıyor. Öyle ki tekrar İngilizce oynamak isterseniz biraz yavan gelmeye başlıyor. Sevgili Elena'ma sesiyle can verdiği ve onu bana daha da sevdirdiği için Ceyda Düveci'ye buradan ayrı bir teşekkürü de borç bilirim. 5. Bir hırsızın sonu. Evet, 4 oyunun sonunda emekliliğe ayrılan abimiz Nathan tasarağını toplayıp bu işlerden elini eteğini çekip güzel eşiyle emekliliğe ayrılıyor ve hikayesini burada bitiriyor. Mu acaba? Oyunun sonunda kapanış adı altında gördüğümüz bir bölümde tanımadığımız bir kız ile Nathan ve Elena'nın en sevdiği oyunu olan Uncharted yapımcısı Naughty Dog'un ilk göz ağrısı Crash Bandicoot'u oynarken buluyoruz kendimizi. Sonrasında bir adadaki evde gezmeye başlıyoruz. Nathan'ın oynadığımız tüm maceralarından alta kalanları ve daha önce çıktığımızdan bir haber olduğumuz bazı maceralardan eserleri görüyoruz. Oyunun sonunda Elena ve Nathan gelip kızlarıyla geçmişi yad ederken kadraj uzaklaşıyor ve oyun resmen bitiyor. Nathan'ın hep hayal ettiği gibi bir evde kızı Cassie, köpeği Vicky ve güzel eşi Elena ile birlikte hak ettiği bu sona ulaştığını görmek beni bir oyuncu olarak çok mutlu ediyor. Özellikle uzun süre kaybettiği sandığı abisiyle buluşması da son oyunla beraber Nathan hikayesini tamamen bitiriyor. Evet, eğer anlattıklarımdan sonra oyunu beğendiyseniz ilk 3 oyunu PlayStation Store'dan Nathan Drake Collection olarak alabilirsiniz. Ayrıyeten 4. oyunda zaten halihazırda PlayStation Store'da A Thief End olarak bulunuyor. Ve eğer bu videoyu 2020'nin Nisan'da izliyorsanız küçük bir avantajınız var. Şanslısınız diyecektim ama koronadan dolayı evde olduğunuz için pek de şanslı değilsiniz. PSN Plus Uncharted'ı hediye veriyor. Uncharted 4'ü. Alıp oynayabilirsiniz. Böyle de bir avantajınız var. Hele Mart'ta yetiştirebilmişsem bu videoyu, Mart'ın sonunda. Şu an Uncharted Nathan Drake Collection'ı veriyorlar galiba ama yetiştirememiş olabilirim. O yüzden bunu söyleyip moralinizi bozmayayım. Yani diyeceklerim bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bir tanesiniz. Sanırım kanalın devam etmesini umduğum videolarının ilki. Hoşça kalın.